Hadi oğlum. Bu gece dağlar yine ıssız. Köpeğe sözdük. Önce köpeğe, sonra Allah'a emanet. Dinlenmeye geçelim. Oğlum ya. Ama kırık. Bunların mesai devam ediyor. Sabah yumurtaları hazırlar inşallah. Geceler soğuk. Zaman döndü. Kış ayına doğru gidiyoruz. Bayağı soğuk oluyor. Dışarıda sisten göz görmeyeyim. Bu da bayağı bir soğukları getirdi. O yüzden sobayı yakayarız. Aşağıdan millet
Sıcaktan uyuyamayız. Biz burada soğuktan uyuyamayız. O yüzden sobamızı yakayız. Bak bak bak. Kurt sesini duydunuz mu? Buranın hikayesi böyle işte. Geldi yine. Ben Salih Dilber. 26 yaşındayım. Trabzon Araklı'danım. Bir bölüm daha çekmiştik daha önce. O zaman köydeydik. Şimdi yayladayız. Yaz mevsimindeydik. Yaklaşık bir 4,5 aydır buradayım. Ortalama 1,5 ay daha, 2 ay daha falan burada devam edeceğiz inşallah. Bu benim Alfa. 8 aylık. 1,5 sene önce yaklaşık çekmiştik bir bölüm daha. O zaman bu yoktu tabi. Bunu bu sene yetiştiriyorum burada. Çok iyi bir köpek olacağına inanıyorum. Bayağı zaten elli ayaklı. Oralarda bir de kardeşi var bunun dişi. Orada böyle büyüyor bu da işte. Küçücük bir şey de aldığım zaman 1 aylık falan. Öyle bunları işte bakıp yetiştiriyoruz.
baltayı kırarsak böyle çeseyle uğraşırız işte. Bunu da yolladığımız adam bir türlü yapmadı. Çeseyle biraz zor oluyor. Şimdi yayladayız. Önceden köyde çekmiştik bir bölüm. Köyde bunun zorlukları çoktur. Otlatma sıkıntın çoktur. Güzel bayır olmaz. Alanın küçük olur. Fazla koyun da yapamazsın. Köyde en fazla yaptığın koyun 150 koyun. Taşlar satlasın 200 koyun. Ama burada 900 koyun var. Daha fazla da olabilir. Köyün kötülükleri işte insanlarla biraz fazla içi dışlısın. Bunun da düşmanı çoktur. Uğraşmak sıkıntı oluyor. Ama burada öyle bir sıkıntın yok. Burada koskoca dağlar önünde. Güzel suyun içer, otun otlar. Aşağıda su sıkıntısı da çekeriz biraz. Mart ayından sonra sıcaklar başladığı zaman hayvanlar biraz su sıkıntısı çekiyor. Onlara tekneyle falan su veririz ama yeterli olmuyor. Burada bol bol su içiyor. Koyunun canı sudur. Koyunu yani ottan daha çok su önemlidir koyun için. Susuz kaldığı zaman ciğerleri falan yanar. Yaşamaz fazla. Yayla her zaman köyden iyidir. Yaylayı bayağı severiz. Köye indiğimiz zaman gün sayarız ki ne zaman yaylaya çıkacağız da ne zaman o günleri göreceğiz. Şu an biraz böyle yaylalar şey olmuş, hüzünlü gibi sanki yaylalar küsmüş. Çünkü her taraf kurumuş, sararmış. Ama yaz başı öyle değil. Yaz başı buralarda bir güzellik, çiçekler, kuşlar zıvıl zıvıl, kelebekler. Ama şimdi dağlar böyle sanki cidin demeye başlamış gibi. Rüzgarlar esiyor. Yağmur, kar başlar şimdi. Daha yağmadı ama yakındır yani. Bayağı havalar sert. Yaz her zaman iyidir ya.
Yaylanın kötü tarafı da nedir? Bu bizim Trabzon'a ait kısa koyun, yerli koyunumuz. Bu yaz aylarında kurtlanır bu kuyruklarından. Kurt olur. Onun bakımı biraz zor olur. Ben de tek başıma bu işi yaptığım için bayağı zorlanıyorum bu konuda. Onu biraz şey yapmasan, bakmasan hani o koyun ya sakatlanır ya ölür. Yazın sıkıntısı da o. Başka türlü işte yazın kurtlardan falan gol edesin. Onun için de yetiştiririz bunları işte. Güzel yardımcı oluyorlar. İmkansal açıdan baktığımız zaman tabii ki aşağısı daha iyi. Burada tabii market falan var. İhtiyaçlarımızı görebiliriz ama aşağısı daha iyi. Sosyal aktiviten daha fazla olur. Burada en fazla sosyal aktiviten akşamlar arkadaşların gelir oturursun. Tabii sobanın arkadaşlar hepimiz arkadaşız. Tabii birbirini sevmeyenler, etmeyenler var ama belli başlı arkadaşlarımız var. Biz her akşam birleşiriz, otururuz, oyun oynarız, çay, sohbet, alışveriş, ticaret, her türlü geçer zaman yani. Koyun olarak farklı denedim. Uzun kuyruk falan denedim. Hepsini bu sene sattım. Ne varsa bizim Trabzon'un yerli koyunu da var. O diğer koyunlar iyi değil, sevemedim ben. Zaten devlet de bizim Trabzon koyununu koruma altına aldı. En tatlı et bizim Trabzon koyunun etiymiş ve en hızlı et alan hayvan koyun bizim Trabzon'un koyunuymuş. Coğrafya koyun içinde bir kader. Evet. Trabzon'un koyunu bile ayrıcalığını gösteriyor yani.
Bugün hava yine sisli. Sis bayağı tehlikeli oluyor bu aralar. Bu sene çok kurt var aşırı. Daha geçen gün arkadaşımızın koyununa saldırdı. Biraz da hayat verdi. Köpek sözüyoruz koyuna 3-4 tane ama ne kadar sözersek sözelim nasibine hali yani. Onların rızkı bu sene çok açık herhalde. Bu sene bizden de aldı. Bu sisli havalarda çok dikkatli olmak lazım. Bu seneki olan sis de yapışıyor da hiç bir şey gözükmüyor. Bizim Karadeniz'in de işte en çok şeyi bu sis tehlikeli. Arkadaşın ortalama 25-30 koyunu gitti. Bir 15-20 tane de bizim gitti bu sene. Bu sisli havadan dolayı dışarıda kaldılar. Görmedik. Koyun da kalabalık biraz. Rızkımız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Dört tane köpeğim var. 2 tanesi yavru, biri bu alfa. Bunun kardeşi var, bir tane dişi. Bir tane daha önceki bölümden bilirsiniz Tyson var. Tabii en büyük Pusat var. 4 tane köpeğim var. Bizim tüylü köpekler pek iş yapmıyor burada. Koşamaylar. Bunlar çok hızlı. Saniyede vurup ataylar daha. Bizim tüylü köpekler kendini götürüp de koşamaylar. O yüzden sevmiyorum ben. Bir de bunlar gibi iyi duymaylar. Tip olarak da bunları seviyorum ben. Tüylü köpek birkaç tane baktım. Verim alamadım. O yüzden bunlardan devam. Çok memnunum bunlardan. Hadi oğlum. Bu sene kurtlardan çok seçeriz. Aşırı kurt var. Ayı da çok var. Bu ayılar da bunları hayvanat bahçesinden falan bırakıyorlar herhalde. İnsandan korkmaylar. Normalde bizim buradaki ayılar adamı gördü mü kaçar. Olar kaçmay. Ne yaparsan yap kaçmay. Yani bunları buralara bırakıyorlar. Öldürmek suç. Öldürsen bir ayı öldürene kadar bir adamı öldür daha iyi. Cezası var. Ama bunlar bize zarar veriyorlar. Geliyor koyunu ali hiçbir şey demiyorsun. Bizi zorlay. Bu sene kurt hırpaladı bizi zaten biraz. Dumandı hava bu sene. Biraz koyun kaldı dışarıda. Duman aşırı dumandı göremedim. Anlayamadım. Biraz boşluğuma geldi. Bir 15 tane falan koyunu kurt telef etti. Ama her zaman baktığın zaman yaban hayvanlara ayı kurttan iyidir. Ayı gelsa bu sürünün içine bir tane koyunu oradan alır. Vurur omuzuna gider. Hani yer bakar işine. Ama kurt gelsin düşsün bura. İster ki bunun hepsini kırayım. Bir tane canlı kalmasın. O uğraşır. Hiç bir tane yemez yani. Baksan demezsin ki bundan bir tane ye de. Yani bunu öldürdün ye. Yok. Şu boğazından vurduğu gibi zaten koyun ölüyor. Zaten yarısı birbirini kırıyor. Hiç kurt dişlemesine bile gerek kalmıyor. İhmalım var tabi. İnsan hata yapabiliyor. Boşluğuma geldi orada. Yani biraz da anlayamadım. Çok aşırı duman etti. Göz gözü görmedi. Ben akşamüstü sürüyü kontrol ettim ama tek tek bakamayasın. 900 tane koyun. Belli başlı koyunlar vardır. Salahana işte kötü koyunlar. Onları inceledim. Onların hepsi burada. Goçların hepsi de burada. Hani goçlar bellidir ya. Alakasız, hiç yaramaz falan olmayan koyunlar orada. O yüzden onu anlayamadım. Çok kötü bir olay oldu yani. Hala aklımdan çıkmaz. Hayvanların o şekilde can verişi zoruma gitti yani. Çok çile çekmiş hayvanlar. Dağıtmıştılar dağlara. Maddi zarar da var tabii ama maddiyatını geçtik. Allah sağlık verdikten sonra yine kazanırız. Hepsi yerine gelir de o hayvanlar hadi seçerek can verdiler yani. O zoruma gitti biraz.
Sobanın sorumluluğu aşırı büyük. Sonuçta bu kadar can yani. Bunlar sana emanet. Bu kadar cana şey yapaysın. Sonra burada 5'i de var 10 kişinin koyunu. Ben kendi koyunum. Bir de insanların için toplayırım. Para karşılığı beklerim. Burada bir adamın koyununa bir şey olduğu zaman adama ister istemez anlatacaksın da ne oldu işte nasıl oldu. Onun sorumluluğu var. Bunlar can Allah'ın bize bir emaneti bunlar. Onun sorumluluğu var. Çok sıkıntılı iştir bu. Gecesi gündüzü yok. Gece de bekleyeceksin. Gündüz de yaşatmak zorundayız. Bunları en güzel şekilde yapmak zorundayız. Bunlar sonuçta can. Maddiyatı da geçtik. Can bunlar. Ayı geçen gece işte yine çok büyük sis vardı. Gözü görmüyor. Öyle oturmuşum saatte akşam 9.30 civarları var. Baktım bu yavru köpeklerle büyük Tyson koştular ayıya. O benim büyük pusat. O da bağlıydı. Zinciri kopardı. O ayıya çok şeydir böyle serttir. Koştular. Birkaç akşam önce de bu Alfa'nın dişi kardeşini ayı dövmüş. Taş atmış ya. Kalçası biraz topallay köpek. Hayvan ayıdan korkar şimdi. Yıldırdı onu küçük yaşta. O büyük köpekler ayıya vurduğu zaman bu ayı böğürmeye başladı. Ayı böğürünce bu baktım dişi köpek o dayak yiyen köpek gasa geldi. Yani hayvanı yıldırdı. O daha kolay ayıya gitmez. Burada gider ama ayıya gitmez. Çünkü yıldı hayvan. Ayı taş atar köpeklere. Böyle döner arkasını elinden böyle atar taş. İnsan gibi taş atar evet. Sabah bayağı duman vardı. Şimdi güneş. Burada biz sık sık böyle 4 mevsim yaşarız. Karadeniz ne olacağı belli değil. Şimdi 10 numara güneş açtı. Bir saat sonra bakmışsın soğuktan durulmayı. Duman sarmış. Hiç belli olmay. Havası dakikasını tutmay. Tabii ki böyle hava seviliyor ama dumanda koyunlara yaray. Daha iyi yottaydı. Bizim bu koyunlar abi köpekler olan içinde büyür. Köpeklerden bile ürkerler. Bizim abi Trabzon'un koyunu çok ürkektir. At katır olsa herhalde biz akşama kadar otlamaz gezerler. Bir de bizim buralarda bilmiyorum at katır gezebilir mi? Buralar bayağı rampa, taşlık. O yüzden tercih etmeyiz yani. Olsa çok iyi olur. Yani her şeyini koy ha. Demliğini, sayını, yemeğini taşısın. İlacını. Koyun doğurur, kuzuyu koyarsın, kuzuyu taşısın. Olsa harika olur. Bu sular insanın ömrünü uzatır. Bu sular içen insan aşağıdaki sular içemez. Buz gibi sular. Tadı çok güzel. Şimdi koyunlar yattı. Bir çay demleyeceğiz bu suyla. Keşke herkes içebilse bu çaydan. Bu çay için diğer çayı daha içemez. Bize yaylaları sevdiren en büyük etkenlerden biri de bu sulardır. Koyunlar karnını doyurdu yattılar. Şimdi biz de o işi görelim. Bir öğle keyfi yapalım. Çayımızı demleyelim. Yiyelim içelim biraz dinlenelim. Sonra devam. Koyunlar da şu an pek müsaade etmiyor tabi. Yazın 3-4 saat yataylar. Şimdi günler küçüldü. Ot da biraz gıtladı, yandı. Zaten çok kuraklık oldu bu sene. Ama yine bir saat falan yatarlar. O bir saat süre de yeter de artar bile.
Bunda hemen en fazla 5 dakikada kaynar. Çok kolaydır. Koyunlar fazla yatmaylar. Şimdi yazıncı gibi değil. Şimdi sayamızı yetişip koyunlarımızı tutmaya devam edeceğiz. Suyumuzu kaynattık bir şişede. Çok kolay ve pratiktir. Herkes bilmez. Kolayca demlenir böyle. Bu bizim iş çok sevilen bir iştir ama bunun zorlukları çoktur. Bu tek işi değil yani. Bunu yapan adamın sağlam 6 tane kardeşi olacak demiş adam. Ben bunu tek başıma yaparım. Ben alışmışım. Tek başıma yapmaktan da çok memnunum. Kafam çok rahat. Her şeyin sorumlusu ben. Aklım bir şeyde kalmaz. Kimse bana bir şey soramaz. Niye öyle yaptın, niye böyle ettin diye. Tek olmanın bir iyiliği o. Ama tek başına yapılacak iş değil bu. Ben buraya çıktım şimdi yazbaşı. Mayıs'ın 3'ünde buraya çıktık. Ben bir tane adam bulamadım alıştırmaya yanımda. Yani maaşını da dolu dolu verdim. Bir tane adam bulamadım. Adam gidiyor orada asgari ücretten çalışıyor. Buraya gelen adam da bir şey yapmayacak yani. Yatacak evde aşağı. Ben zaten güvenip de koyunun peşine başkasını yollamam. Ama insanlar ne hikmetse bu işi kınaylar, bilmiyorum. İnşallah anlarlar bir gün. Gidip orada çalışıyor, emir altında. Özgürlük yok, bir şey yok. Sigara bile içemiyorsun. Adamdan kaçsaysın, babandan kaçmasın, adamdan kaçıp sigara içiyorsun. Yine adam bundan gelip çalışmayın. Ben alışmışım şimdi tek başıma. Yazbaşı çok zor oluyor. Tüm koyunları toplayarım, milletin sıkayarım bura mesela. O koyunlar birbirine alışana kadar işte o zaman ot fazla olmay. Koyunlar durmaya o yana bu yana gidiyorlar. O zaman zorlanıyorum. Bir de yazbaşı buraya geldiğin zaman elektrik yok, telefon çekmiyor, hiç kimse yok. Koskoca yaylada bir tek ben, bir tek koyunlar. Allah'a emanet hala duruyoruz. Adam bulamadım ama şimdi çok rahatım. Tek başıma kafam rahat. Zorluklar bitti bunun zaten. Çayda 2 dakikaya soğudu ya. Havalar oldu. İlk geldiğin zaman ister istemez insan biraz tırsay. Ama insanın kafasında yenemeyeceği hiçbir şey yoktur. Korkuyorum işte öyle olur böyle olur dersen korkarsın duramazsın burada başlarsın adam var ama minnet edersin. Gerek yok. Bir şey olmaz dersin iyi düşüneceksin iyi olacak. Daha dün gelmiştik bugün geldi gitmek zamanı. Allah'a şükür bu seneyi de bitirdik hala. Orada ufak bir gaza getirdik işte o koyunlar kırıldı. O da olmasa çok başka olacaktı. Aktığın zaman tabii zarar yedik orada. Hayvanlar kırıldı falan ama çalışırız, kazanırız. Allah sağlık versin, ömür versin. Gerisi kolay.
Bu tepeden kuşlar havalanırdı, iner aksa batı bir dolanırdı. Duyar diyar yaylanın yolundayım, alır göçü yaylaya yol alırdı. Duyar diyar yaylanın yolundayım, alır göçü yaylaya yol alırdı. Senin sırtın başında oturmuşsun, hem ağlamışım da beni demişsin. Ayrılırken verdiğim mendil ile gözlerinin yaşlarını silmişsin. Ayrılırken verdiğim mendil ile gözlerinin yaşlarını silmişsin. Demişsin ve fasıl çıktı kara taş, o gideli kirpiklerim her gün yaş. Belki benden haber ederler, yere gökte uçan kuşlara oldum yoldaş. Belki benden haber ederler, yere gökte uçan kuşlara oldum yoldaş. Şimdi bizim işimiz biraz dediğim gibi işimizi kınıyorlar. Adam sobana kız vermiyor mesela. Bir de kızlar da bir şey çıkarmışlar, sobana gitmiyor. Bazı arkadaşlarımız sırf bu yüzden bu işi bıraktılar. Benim onlara buradan tavsiyem, sizi seven bir insan işinizi de kınamaz, sizi de kınamaz, sizden çöplükte de gelir durur. Sevgi bunu gerektirir ve bu iş öyle bir iş de değildir. Eminim ki bir çobanla evlenen kız çok rahat eder. Yani parasal yönden de rahat eder. O eskilere akılları gidiyor bunların. Eskiden garılar marılar koyun bekliyorlarmış, koyun sağıyorlarmış. Şimdi öyle bir şey yok ki. Ne edeceğiz? Orada evde yatacak aşağı, bekleyecek eşini. Normal insanlar da aynı şeyi yaparlar. İnşallah onu da anlarlar yani. Sobanın karşısına düşen bir ekmeği bölüşmek. Bir adam nasıl sabah işe gidiyor, eşi onu bekliyor akşama kadar. Akşamdan yemeğini aynı şey yani. Bu eskisi gibi yok koyun sağayım, koyun bekleyeyim. Zaten ben eşim olsa eşimi koyunlara yaklaştırmam bile. Herkesin bir işi vardır. Kadın evinin işini yapar, erkek gider koyununu bekler işte. Neyse. Herkesin bir görevi vardır. Sonra bizim işte kimsenin karşısında eğilmek, bükülmek yok. Bir patronun yok, bir şeyin yok. Hayvanlar, bunlar koyunlar makam, mevki, rütbe tanımaz. En azından zaten bu bile büyük bir şereftir ya. Hayatını kendi başına geçireceksin. Kendi işinin patronusun. Kimseye eğilmeyeceksin, bükülmeyeceksin. Ha bazen mecbur insanlara alttan alıyorsun. Bu yerlerini falan atlatmak için. O kadar da olur. Bir vardır adam karşısında saygı duruşunda duruyorsun. Bacak üstüne bile atamayısın. Konuşma bile konuşamayısın. Allah bizi düşürmesin oralara. İşimizi severiz. Biraz bu bizim işimize bu dönemlerde kafayı takmıştır. Bitirmeye çalışıyorlar gibi gözüküyor bize ama bilmiyoruz içerisi nedir. Ama biz bu işe aşığız. Gençliğimizin en güzel yıllarını vermişiz. Bitirmeye bırakma niyetimiz yok. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Yani severiz biz bu işi. Bu işi yapan da aç kalmaz, açıkta kalmaz. Hani öyle belki büyük bir zengin olamaz ama kimseye de muhtaç olmaz. Karşıya koyun kızı, koyuna verin kızı, ağlatmayın uşağı, verin sevdiği kızı. Oy gidi hayranlı, yedin gençliğimi. Akşam oldu işte, koyunlar dönüyor. Şimdi suyunu içecekler. Oradan biraz daha şu karşılarda otlayıp öyle gidip yatacaklar aşağı. Ucunda öyle kapanacak.
yaz aylarında 8-8.30'larda dönüydük tam gecelere kadar. Gündüz koyunlar çok yataylar. Şimdi günler küçüklendiği için koyunlar yatmay zaten fazla. Otlaylar 6.30-7 gibi yataylar. Yatağa eve gideriz. Bu biraz da havanın durumuna göre de değişir. Güneşli havada 7.30 falan da buluyor yani. Bizde eskiden sağım varmış. Tabii ben o zamanlara yetişmedim. Şimdi zaten koyunların sütleri kuzularına zor getiriyor. Eskiden nasıl yapardılar bu işi ben de bilmiyorum yani. Bereketli miydi neydi artık bilmiyorum. Şu an koyunlar kuzularına bile zor bakarlar. O sağımı yapacak bizde ekip de yok. Tek başımayım zaten. O sütü, yağ, peyniri satacak yer de yok. Bizim burada öyle bir şey yok. Yapan yok yani. Keçileri bazı sağanlar edenler var. Koyunda yok. Koyunun içinde bir 20 tane de keçi var. Onlar şu sıcak günlerde koyunlar birbirine giriyorlar, yürümüyorlar. Onları veririm koyunun önüne. Seçiyorlar koyunu, getireceği yere. Onun haricinde bir de süs olarak da severiz onları. Karabaş keçiler vardır. Karabaş keçiler koyunun süsüdürler. Her yatakta bulunur teçe. Bazıları teçelerini sever. Bizde teçe bir tane var. O da keçilerden çiftleşsin, artsınlar diye. Onlar da bu koyunun süsü işte. Aslında keçi koyunun içinde olmuyor yani. Biraz yaramazlık yaparlar. Hadi oğlum. Eve geldik işte. Yarım saat daha falan koyun buralarda otlar. Orada keyfini yapar. Tamamen doyduğu zaman gelir girer yatağına. Ben de şu köpeklere falan yedirip bitireyim. Ucunda görevlerini yaptılar. Bizim işimiz bayağı bir zordur ama aşkla çalışan yorulmaz. Biz de büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle bu işten uğraştığımız için hiç yorulmayız yani. Sevmesek bunu nereden abi soğukta duracaksın burada, bunun peşine gideceksin. Ben günde 20.000 adım atayım, orada telefonumda var. Bunu sevmeyen adam yürüyemez o kadar, imkanı yok. Sonra bu dağda sağlıklı yaşarız. Her şey doğal, havası temiz. Buranın suları insan ömrünü uzatır. Soğuk, buz gibi sular, tatlı. Rahat uyku. Burada 2 saat uykunu alırsın. Aşağıda 7-8 saat uykunu alamazsın. Niye? Havası temiz. Allah'a emanet ediyorum. Sonra köpeklere. Allah'a şükür bugüne kadar hiç gece öyle bir sorun yaşamadım. Bazen ayı geliyor işte. Çok yaklaştığı zaman köpeklerden uyanırım zaten. Hani kaç ederim, uyumaya devam edeyim. İnsanlar bir de doğayı rahat bırakmaylar. Evet tabii ki kurtlar, ayılar, koyunlara, ineklere zarar veriyor ama doğanın kanunu bu. Bizim işimiz ne? Bunları korumak. Adam orada ciddi ete koyar zehir, yasın onu ayı yesin diye. Benim ciddi onu köpeğim yiyor, benim köpeğim veriyor. Yazık günah. Bir köpek meydana kolay gelmiyor. Bir adam bakıp büyütmekle bir bebek, köpeği büyütmek aynı şeydedir. Bebek gibi bakacaksın onu. Bak büyüt, emek et, gitsin ondan sonra. Yani insanlar biraz doğaya saygı duysunlar. Doğanın kanunu bu. Birileri birilerini yiyecek, birileri yaşayacak, birileri ölecek. Herkesin bir rızkı vardır yani bir kere. İnancı olan bir insan bunları yapmaz. İnsanlar zaten paylaşmayı, vermeyi bilmeli. Peygamber Efendimiz bile demiş ki, kurdun kuşun şeyini vereceksin. Hani o yüzden o kadar da şey yapmamak lazım. Onları da öyle katletmemek lazım tabii ki ama biraz da kollamak lazım. Bu devlet falan bırakıyor ayımayı. Onlar sıkıntı. İnsanlara da saldırıyorlar. Görürüz bizim buralarda olmadı da. Oldu hatta şu yan yaylada ayılar saldırdı bizim bir arkadaşa. Büyük bir adam o, bizden büyük tabii. Adam kendini zor kurtardı. Bizim buranın ayısı saldırmaz. Çok aç olacak, böyle açtan ölüyor olacak. Veya sıkışacak bir yere yavrusu bir şeysi olacak ki saldırsın. Başka türlü saldırmaz. Ayı çok korkak bir hayvandır. Zaten o korkak olmasa dağlarda insan yaşayamaz.
Korkak olduğu için Allah onu da öyle yaratmış. Evet, hayvan hayvanlığını yapacak, insan insanlığını. Bizim görevimiz bunları korumak, beklemek. Zaten ayı mayı olmasa bunları kimse beklemez zaten. Kendi başına otlasınlar, akşamüstü sür götür içeri, bırak dön. Tavukları da bizim Trabzon gugullisi. Bunları da ben kendim üretirim. Makinam var. Yumurtalarını koyarım, çıkartırım. Şu an tüye girdikleri için gugulları falan dökülmüş. Normalde çok fazladır. Tüyleri dökülmüş. Şu an tüy zamanı. Bunlar da böyle bir hastalık bende. Yani bizim bu iş gerçekten seven için var ya, çok güzel bir iştir. Bazen insan çok küçük şeylerden huzur bulabilir. Orada köpek kurdun peşine koşar, çok huzurlu olursun. Bazen oradan bir tane koyun su içer, çok huzurlu olursun. Koyuna böyle yayılır güzel otlar, huzurlu olursun. Bazen huzuru koyunun doğurmasında bulursun. Bazen köpeğin güzel dalmasında bulursun. Çok basit bir şekilde mutlu olabilir insan, bunları seven bir insan. O yüzden işimiz iyidir, işimizi severiz. Allah sevgiyi içimizden almasın. Alırsa zaten bunu yapamazdık. Ama buna da insanların destek olmasını bekleriz tabii yani. Hayvancılığı bitirmeye uğraşıyorlar. Her sene bir kurbanlık koyun meydana kolay gelmiyor. Buna ne kadar uğraşıp emek veririz. Atarım satıcısın onu 10 liraya. Kalkay devlet bir şey çıkartıyor. Yurt dışına bağış çıkartıyor. 3 liraya. İnsanlar da işin kolayına ben olsam ben de gider 3 liraya dini görevimi yaparım. Geçerim karşıya. Kabul oluyor olmayı. Onların bileceği iş. O yüzden destek bekleriz yani. Hayvancılığı bitirmeyelim. Çok insanın elinde bu sene mal kaldı. Satamadı. Adamın bir sürü borcu var. 10 milyarlık malı götürüyor 5 milyara satıyor. Mecbur adam. Ne edecek? Ama yazık şuna. Yani bu hayvanlar kolay kolayına meydana gelmiyor. Yaylalar otellerin, villaların, köşklerin yeri değil, hayvanların yeridir. Şeylerin yeridir. Adam celiği bakaysın oradan, düşmüş jiplen ora. Bilir ki yani ben çok zencinim ya şeyim. İşte çoban at şu yolu işte koyunla geçeceğim. Bir dur bakalım sen. Nereye geçsin yani? Bunlar hayvan anlamaz. Bunların yeri. Bunları burada rahat bırakın bari. Adam geliyor orada piknik yapar. Çöpünü, odununu, her şeyini orada bırakıyor. Ya bunları buradan kim toplayacak yani? Bu insanlık dışı bir şey. Senin burada hizmetsin yok. İyi canlı insanlar anlarlar ya.